Annenin Mutfağı. Yabancı bir gelinden tarif almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Annenin Mutfağı'nda bugün sizlerle beraber mercimekli köfte yapacağız. Mercimekli köfte herkesin çok sevildiği bir yemektir. Böyle gün menülerinde olsun, çay saati menülerinde bence vazgeçilmez bir yemek. Çok kolay, hızlı yapılan ve çok lezzetli. Bence biz ailecek çok severiz. O zaman malzemeleri saymaya da geçebiliriz. Malzemelerim şu şekilde. Kırmızı mercimeğimiz var, 1 su bardağı. İnce bulgur, 1,5 su bardağı kullanıyoruz. Bu esmer ince bulgur da kullanabilirsiniz tercihinize göre. Ondan sonra 1 kuru soğanımız var. 2 yemek kaşığı salçamız var. 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı da biber salçası kullanıyorum. Şöyle yeşilliklerimiz var. Yeşil soğanla kıvırcık. Yeşil soğanı içine kullanacağım. Kıvırcığı da servis aşamasında kullanırım. Ondan sonra maydanozumuz var. Böyle yarım demet kadar. Bir de baharatlarımız var. Baharatlar tuz, karabiber, kırmızı biber ve kimyon kullanacağız. Malzemeler bunlar. Artık yapım aşamasına da geçebiliriz. Şimdi ilk önce yıkanmış ve süzülmüş mercimeği tencereme boşaltıyorum. Ondan sonra üzerine sıcak su ekleyeceğim. 3 su bardağı sıcak su ekliyorum. Bardak oldu. Bu arada bütün malzemeleri, mercimeği ve bulguru da bu bardakla ölçtüm. Standart su bardağıdır. Ve artık tenceremizi kaynatmaya koyacağız. Kapağını kapatıp orta ateşte mercimekleri iyice pişene kadar kaynatacağız, pişireceğiz. Tenceremizin kapağını kapatıp diğer işlemlere de geçebiliriz. Şimdi ocağın diğer yüzüne tavamızı alıyoruz. Ve tava ısınırken biz de bu arada soğanı ince ince keseriz, hazırlarız. Soğanımızı ince ince keseceğiz. Yemeklik. Yani çok böyle ince, çok aşırı ince kesmenize de gerek yok yani. Bildiğiniz yemeklik soğanı kesiyoruz. Bu arada böyle soğan keserken gözler çok yaşarıyor ya. Ben size bir tüyo vereyim. Soğan keserken ağzınıza bir yudum su alırsanız ve tutarsanız gözleriniz yaşarmaz. Deneyin bakın. Gerçekten işe yarıyor. Soğanımız hazır. Şimdi soğanlarımızı hazırlarken tavamız biraz ısındı. Tavaya şöyle yarım su bardağı ayçiçek yağı boşaltıyorum. Üzerine de soğanları boşaltıyoruz ve soğanları kavuracağız. Ama böyle iyice kavuracağız, pembeleşene kadar. İyice pembeleşince soğanların üzerine artık salçayı ekleyeceğiz. Evet, işte sertelim ki çabuk kızarsın. Şimdi gördüğünüz gibi soğanlarımız pembeleşmeye başladı. Hatta pembeleşti. Artık salçamızı ekleyebiliriz. Şöyle bir kaşık domates, bir kaşık biber salçasını ekledik ve iyice kavuracağız soğanla beraber. Şimdi gördüğünüz gibi soğanla salçayı iyice kavurduk. Hazır halde. Artık kenara alıp mercimeklere geçebiliriz. Mercimeklerimiz de hazır hale geldi. İyice pişti gördüğünüz gibi. Dağıldı hatta. Şimdi tencerenin içine bulgurumuzu ekliyoruz. 1,5 su bardağı bulgurumuz var. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra da bulgurun şişmesini bekleyeceğiz. Yaklaşık yarım saat. Böyle kapağı kapatıp mercimekle bulgur
şişecek. Maydanozlarımızı ve yeşil soğanlarımızı ince ince kıyalım. Hazır hale getirelim. Bu arada da bulgurumuz şişmiş olur. Onu da artık yoğuracağımız tepsiye aktaracağız. İnce ince doğradığım soğanı da kaba aktaralım. Ve işlem tamam. Bu şekilde bulgurumuz artık şişti ve biz yoğurma işlerimize yavaş yavaş başlayabiliriz. Bunu tepsiye aktaracağız. Şimdi üzerine baharatları da eklememiz gerekiyor. Bütün baharatları da ekledikten sonra tekrardan iyice yoğurup baharatları yediriyoruz. Üzerine bir de soğanla maydanoz da ekleyelim. Ve tekrar yoğuralım. Şimdi bu aşamada şöyle köfte harcınıza bakın bir, eğer böyle kuru gözüküyorsa, toparlanmıyorsa bu aşamada böyle 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Daha iyi toparlanması için. Ben ekleyeceğim. Şöyle 1-2 kaşık kadar yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum ve tekrar yoğuracağım. Ondan sonra da artık şekil vermeye ve servis tabağına yerleştirmeye geçebiliriz. Evet, artık toparlanıyor. Şekil verebiliriz. Şimdi ben ilk önce şöyle toparlayayım. Şekil vermeye geçince birkaç şekil göstermek istiyorum size. Çünkü ben de böyle birkaç şekil kullanıyorum. Normal evde kendimize göre yapınca böyle standart sıkma dediğimiz köfte tarzı, yani çiğ köfteyi sıkar gibi sıkıyoruz. Bu şekilde. Porsiyonluk. Veya normal yuvarlak da yapabiliriz. Yani daha şık bir sunum istiyorsanız yuvarlak top da yapabiliriz. Bence çok güzel gözüküyor. Servis tabağına alınca mesela yeşil kıvırcık yaprakların üzerine dizince çok güzel, hoş bir görüntüsü oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Mesela 5 çayı ikramlarında güzel gözüküyor tabaklarda. Bu şekilde. Veya daha şık bir sunum istiyorsanız mesela şöyle kaplarım var. Normal pilav servisinde kullanılıyor veya irmik helvası servisinde kullanılan kaplar. Bu kaplarda da şekil verebiliriz. Yine çok şık, çok güzel bir şekil veriyor, şekil oluyor. Kıvırcık yaprağın üzerine tabaklara servis yaparken
Bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Şimdi bütün harcımı böyle şekil vererek servis tabağına aldım. Alt tabana kıvırcık yaprakları yerleştirip üzerine de böyle farklı sunumlar ile dediğim gibi köftelerinizi yerleştirdim. Ve artık masaya koymaya hazır. Evet, mercimek köftesi tarifimiz de bu kadardı. Bence çok güzel oldu. Ayrıca tekrardan malzeme listesini ve gramajlarını da videonun altında açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Kolaylıkla bulabilmeniz için. Umarım beğenmişsinizdir tarifimi, sunumumu. Yani size yararlı olduysam çok mutlu olurum. Yani eğer yaparsanız video altına da yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca farklı tarifler almak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirim butonunu da açarsanız hiçbir videomu kaçırmamış olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle.